İran, dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı F-35'i nasıl düşürdü? Amerika'nın dokunulamaz ve görünmez denilen 5. nesil F-35 savaş uçağı nasıl üsse acil iniş yapmak zorunda kaldı? Envanter serimizin bu bölümünde İran'ın nasıl F-35 savaş uçağını vurduğunu, ayrıca AVAX uçağından tanker uçaklarına kadar verdiği o ağır kayıpları tüm teknik detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Ancak videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon abone hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler de F-35'in nasıl vurulduğuyla ilgili aklınızda oluşan soruları öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 19 Mart 2026 Perşembe günü havacılık camiasına bomba gibi düşen o haber geldi. Bir Amerikan Hava Kuvvetleri F-35A savaş uçağı, İran hava sahasındaki bir muharebe görevi sırasında vurulmuş, ağır hasar almış ve acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Uçağın pilotu şarapnel yaraları almıştı ancak hayattaydı. Çoğumuzun görünmez olarak bildiği, milyarlarca dolarlık Ar-Ge bütçeleriyle geliştirilen 5. nesil savaş uçağı F-35, ambargolar ve savaş altında ezilen İran'ın hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, olayı doğrulayarak uçağın Orta Doğu'daki gizli bir Amerikan üssüne acil iniş yaptığını ve pilotun durumunun stabil olduğunu açıkladı. Hepimiz buraya kadar olan durumu biliyoruz. Peki ama öncesi? Amerika'nın İran'a saldırısı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Amerika ve İsrail savaş uçakları İran'ın nükleer tesislerini, hava savunma ağlarını ve askeri altyapısını felç etmek için tahmini 3.000 ila 6.000 sorti gerçekleştirmiş ve yaklaşık 7.000 hedefi imha etmişti. Bu operasyonların bel kemiğini düşman hava sahasına gizlice sızıp hedefleri yok etme kabiliyetine sahip F-35'ler oluşturuyordu. F-35 sadece bir uçak değil, gökyüzünde uçan devasa bir süper bilgisayar. Üzerindeki sensör füzyonu sayesinde yüzlerce kilometre ötedeki tehditleri görür, analiz eder ve pilota sunar. Ancak o gün İran hava sahasının derinliklerinde yüksek irtifada görev yapan bir Amerikan F-35A uçağının kokpitinde işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Yüksek irtifada görev yapan F-35 aniden sensörlerinde bir tehdit algıladı. Ancak bu alışılagelmiş bir radar kilidi uyarısı değildi. Ateşlenen İran füzesi uçağın hemen yakınında infilak etti. Uçak doğrudan tam isabetle vurularak havada parçalanmadı. Ancak füzenin patlamasıyla yayılan şarapnel parçaları F-35'in gövdesini delik deşik etti. Kokpite kadar ulaşan şarapneller Amerikan pilotunu yaraladı. Ağır hasar alan uçak görevini derhal iptal ederek en yakın dost hava sahasına doğru yöneldi. Motor gücünde ve aerodinamik yapısında kayıplar yaşayan pilot, F-35'in gelişmiş uçuş bilgisayarlarının yardımıyla uçağı havada tutmayı başardı. Uçağın Orta Doğu'da tam konumu açıklanmadı. Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Zafra veya Katar'daki El Udeyd Amerikan hava üssüne acil iniş gerçekleştirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Hawkins'in pilotun durumu stabil açıklaması bunu kanıtlar nitelikteydi. Uçak güvenli bir şekilde inmiş olsa da İran kaynakları uçağın savaş dışı bırakıldığını ve gövdesinin ağır yapısal hasar aldığını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu uçağın vurulma anını ileriye yönelik kızılötesi sistemlerinden kaydedilmiş termal görüntülerle dünyaya servis etti. İşte o görüntüler. F-35 düşmemişti ama artık vurulamaz veya görülemez efsanesi yara almıştı. Gelelim o can alıcı soruya. Dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı olan ve görünmezlik tasarımına sahip olan F-35 nasıl tespit edildi? İşte havacılıktaki en büyük yanılgı burada başlıyor. Radar görünmezliği uçağı fiziken yok etmez. F-35'in gövde tasarımı ona çarpan radar dalgalarını kaynağına geri göndermek yerine farklı yönlere saçmak üzere keskin açılarla dizayn edilmiştir. Üzerindeki REM boyası da kalan dalgaları ısıya çevirerek emer. Sadece uçağın radar kesit alanını o kadar küçültür ki düşman radar onu bir kuş veya böcek gibi algılar. Uçak hedefe çok yaklaşana kadar radar kilidi atılamaz. Ancak İran, Amerikan uçaklarının bu özelliğini bildiği için oyunu Amerikalıların kurallarına göre oynamaktan vazgeçti. Aktif radar kullanmak yerine pasif kızılötesi sensörler ve elektrooptik takip sistemlerine devasa yatırımlar yaptılar. Savunma analistlerinin raporlarına göre İran F-35'i radarla değil ısıyla buldu.
Nasıl mı? F-35'in arkasında yatan güç, 43.000 pound itiş gücü üreten devasa F-135 motoru. Bu dünya tarihindeki en güçlü savaş uçağı motorlarından biri. Ancak bu kadar büyük bir güç, muazzam bir ısı demektir ve termal iz yapar. F-35'in egzoz çıkışı her ne kadar soğutulmaya çalışılsa da ses hızını aştığında gövdede oluşan sürtünme ısısı ve motorun yaydığı termal iz gözükecektir. Radar dalgalarını emebilirsiniz ancak termodinamiğin kanunlarını çiğneyemezsiniz. Isıyı tamamen saklayamazsınız. İran Hava Savunma Kuvvetleri uçağın gövde sürtünmesinden ve motor egzozundan yayılan devasa kızılötesi izi takip eden pasif sensör ağları kurmuştu. Pasif sensörler radyo dalgası yaymadığı için F-35'in elektronik harp sistemleri uçağa kilitlenildiğini son saniyeye kadar fark edemedi. Bu teknoloji sadece İran'ın kendi mühendisliği değil. Analizlere baktığımızda oklar Çin ve Rusya'yı gösteriyor. Son yıllarda Moskova ile Tahran arasındaki askeri yakınlaşma benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. İran'ın F-35'i tespit etmek için kullandığı kızılötesi arama ve takip IRST sensör algoritmalarının Rusların Su-35 uçaklarında ve S-400 sistemlerinde kullandığı teknolojilerle desteklendiğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Çin'in kuantum radarları ve gelişmiş termal optik veri bağları konusunda İran'a gizli teknoloji transferleri yaptığı biliniyor. Çin'in sağladığı termal veri bağları Data Link sayesinde farklı noktalardaki pasif kameralar uçağın 3 boyutlu konumunu hesaplamış olabilir. İran'ın kendi yerli hava savunma sistemleri olan Bavar 373 veya Hordat 15 bataryalarını bu Rus ve Çin menşeili pasif elektrooptik ve termal kameralarla entegre ederek ölümcül bir ağ oluşturdu. Ateşlenen füzenin de muhtemelen Bavar 373 sistemine ait radar güdümü yerine son aşamada terminal kızılötesi arayıcı başlık kullanan gelişmiş bir Sayyad serisi füze olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca İran'ın karadan havaya olan 358 veya 359 füzelerinin de olduğu söyleniyor. Bu füzeler askeri literatürde havada dolanan, karadan havaya füze olarak sınıflandırılan 358 ve onun daha gelişmiş, yüksek irtifaya çıkabilen versiyonu olduğu tahmin edilen 359 tipi füzeler. Geleneksel hava savunma sistemlerinden tamamen farklı, melez bir teknolojiye dayanıyor. Temelde bir kamikaze anti-uçak drone'uyla hava savunma füzesinin birleşimi olan bu sistem, devasa radarlara, komuta kontrol araçlarına veya dev fırlatma rampalarına ihtiyaç duymuyor. Silindirik bir gövdeye ve manevra kabiliyetini artıran küçük bir titanyum kanatçıklara sahip olan bu füze son derece basit bir fırlatma rayından ateşleniyor. Füzenin çalışma prensibi 2 aşamalı bir motor sistemine dayanıyor. Kamyonet kasasından ateşlendiği ilk anda füzenin alt kısmında bulunan katı yakıtlı roket motoru devreye giriyor ve füzeyi büyük bir ivmeyle gökyüzüne fırlatıyor. Füze belirli bir irtifaya ve hıza ulaştığında bu itici roket parçası gövdeden ayrılarak düşüyor ve sistemin asıl kalbi olan küçük turbojet motoru çalışmaya başlıyor. Bu aşamadan sonra 358 füzesi klasik bir roket gibi dümdüz hedefe gitmek yerine bir insansız hava aracı gibi havada süzülmeye başlıyor. Bu füzeyi F-35 gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçağı için bile tehlikeli yapan asıl donanımsa güdüm sisteminde yatıyor. 358 ve 359 füzelerinin üzerinde herhangi bir aktif radar sistemi bulunmuyor. Yani hedefini ararken dışarıya hiçbir radyo sinyali yaymıyor. Bu sessizlik sayesinde Amerikan jetlerinin sahip olduğu o milyarlarca dolarlık elektronik harp sistemleri ve radar uyarı alıcıları uçağa doğru gelen bir tehdit olduğunu algılayamıyor. Füzenin burnunda sadece yüksek çözünürlüklü elektrooptik ve kızılötesi bir arayıcı başlık bulunuyor. Bu sayede F-35'in tespit edilip 358 veya 359 füzeleriyle vurulması yüksek ihtimallerden. İşte İran'ın F-35'i nasıl vurduğunun muhtemel senaryoları böyle. Ancak Amerika için asıl felaket sadece bir F-35'in hasar almasıyla sınırlı kalmadı. Savaşın başladığı Şubat sonundan itibaren Pentagon, Orta Doğu'da adeta bir lojistik ve envanter cehennemine düştü. Hasarın 3 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Gelin F-35 dışında vurulan diğer uçaklara yakından bakalım. 28 Şubat'tan itibaren Orta Doğu'da 20'ye yakın Amerikan uçağı ve drone'u savaş dışı kaldı. Savaşın henüz ikinci gününde 1 Mart gecesi Amerika, İran'dan değil kendi müttefiklerinden ağır bir darbe aldı. Kuveyt hava sahasında görev yapan 3 adet Amerikan Hava Kuvvetleri F-15E Strike Eagle savaş uçağı
uçağı, İran füzelerinin ve dronlarının havada uçuştuğu inanılmaz kaotik bir ortamda Kuveyt Hava Savunma Sistemleri büyük ihtimalle Amerikan yapımı Patriot sistemleri tarafından düşman unsuru zannedilerek yanlışlıkla vuruldu. 3 F-15E uçağı da düşürüldü. 6 mürettebat da güvenli bir şekilde atlayarak kurtuldu. Bu dost ateşi olayı savaşın oluşturduğu karmaşanın en büyük kanıtıydı. Tanker uçakları da kazalardan nasibini aldı. Savaş uçaklarının havada kalabilmesi için onlara yakıt sağlayan tanker uçakları hayati öneme sahip. 12 Mart'ta Batı Irak üzerinde görev yapan bir KC-135 Strato tanker uçağı havada yaşanan bir kaza sonucu düştü ve uçaktaki 6 Amerikalı havacı hayatını kaybetti. İran, Amerikan uçaklarını havada vurmak yerine yerde kalkış yaptıkları üslerde vurma taktiğini benimsedi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 13 Mart ve 27 Mart tarihlerinde İran tarafından yoğun balistik füze ve kamikaze drone saldırıları düzenlendi. Bu saldırılarda yerde park halinde bulunan 5 adet KC-135 tanker uçağı ağır hasar aldı ve hizmet dışı kaldı. Belki de stratejik olarak Amerika'ya vurulan en ağır darbe 27 Mart'ta Prens Sultan Hava Üssü'ne yapılan aynı saldırıda bir E-3 Sentry AWACS uçağının ağır hasar almasıydı. Üzerindeki devasa radar sistemiyle havadaki tüm uçakları yöneten, dost ve düşman unsurları ayırt eden bu uçağın kaybı, bölgedeki savaş yönetimi için inanılmaz bir körlük yarattı. Zaten sayısı az olan ve yaşlanan AWACS filosundan birinin kaybı, Amerikan operasyonları için kapatılması çok zor bir boşluk oluşturdu. Ayrıca İran, Amerika'ya ait F-15 savaş uçağını Hürmüz Adası yakınlarında düşürdüklerini söyledi. Ancak Amerika bunu yalanladı. Tanesi yaklaşık 30 milyon dolar olan meşhur MQ-9 Reaper SİHA'ları ise operasyonda adeta birer uçan hedefe dönüştü. Operasyonun başından beri en az 11 ila 12 MQ-9 Reaper İran hava savunma füzeleri tarafından düşürüldü veya Suudi Arabistan ve Katar'daki üslerde yerdeyken imha edildi. Sadece MQ-9 kayıplarının maliyeti 330 milyon doları aştı. Reaper'lar düşük tehdit ortamlarında çok etkili olsalar da İran gibi katmanlı ve gelişmiş bir hava savunma ağına sahip düzenli ordulara karşı ne kadar savunmasız olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Tüm bu verileri birleştirdiğimizde İran Savaşı'nın Amerika için beklenen pürüzsüz bir operasyon olmaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar ölen Amerikan askerleri, yaralanan personel ve milyarlarca dolarlık ekipman kaybı modern savaşın gerçek yüzünü ortaya koyuyor. İran'ın, Amerika'nın F-35 gibi yenilmez bir teknoloji harikasını tamamen radarlara güvenmek yerine pasif kızılötesi sistemler ve termal takip teknolojileriyle gafil avlaması askeri bir stratejik hamle. Çin ve Rusya'nın dolaylı teknolojik desteği sayesinde İran, asimetrik savaş doktrinini gökyüzüne taşımış durumda. Çin ve Rusya demişken bu savaş aslında onlar için ders niteliğinde. İran'ın bir Amerikan F-35'ini vurmayı başarması Çin ve Rusya için uzak bir Orta Doğu çatışmasından ziyade kendi askeri doktrinlerini bedavaya test ettikleri devasa bir laboratuvar ve paha biçilmez bir ders niteliği taşıyor. İran'ın F-35'i termal izinden yakalayarak vurması, görünmezlik efsanesinin yalnızca radarlara karşı işe yaradığını tescillediği için Çin ve Rusya kendi hava savunma stratejilerini tamamen bu zayıf nokta üzerine inşa edecektir. F-35 belki düşmedi. Uçak bir şekilde üsse dönmeyi başardı. Ancak bu olay Amerikan havacılık tarihine derin bir çizik attı. Öte yandan F-15'lerin Kuveyt radarları tarafından düşürülmesi, AWACS ve tanker uçaklarının üstlerinde yerdeyken füzelerle avlanması, modern hava savaşlarında sadece en iyi uçağa sahip olmanın yetmediğini kanıtladı. Lojistik üslerinizi ve havadan komuta kontrol sistemlerinizi koruyamıyorsanız, o ileri teknoloji uçakların verimliliği de sıfıra iniyor. Ayrıca bir de Amerika'nın İsrail haricinde savaşta yalnız kalması var. İngiltere, bu bizim savaşımız değil diyerek destek vermeyi reddediyor. Avrupa'da birçok ülke İran Savaşı'nda Amerika'nın üslerini kullanmasına kapattı. İran, Amerika'nın kılıcını köreltmek yerine kılıcı tutan kolu kesmeyi hedefleyen son derece rasyonel ve ölümcül bir strateji izleyerek görünmezlik efsanesini fizik kurallarıyla yüzleştirdi. Yıllarca konuşulacak bu olay, askeri havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İlk büyük sarsıntı İspanya'dan geldi.
İspanyol hükümeti stratejik öneme sahip Rota deniz üssü ve Moron hava üssünü İran operasyonlarına tamamen kapattığını, bununla da yetinmeyerek Amerikan savaş ve kargo uçaklarına hava sahasından geçiş izni vermeyeceğini duyurdu. Hemen ardından İtalya devreye girerek Akdeniz'in tam kalbinde yer alan ve Amerikan keşif ve lojistik operasyonlarının ana merkezi konumundaki Sicilya'daki Sigonella üssünü Amerikan jetlerinin kullanımına kapattı. Avrupa'daki bu diplomatik ablukaya Fransa da katıldı ve krizin boyutunu artırarak İsrail'e askeri malzeme taşıyan Amerikan kargo uçaklarına hava sahası izni vermediğini açıkladı. Üslerin ve hava sahalarının kapatılmasının sahaya yansıması ise Amerikan ordusu için tam bir lojistik ve finansal kabus anlamına geliyor. Normal şartlarda Avrupa üzerinden Orta Doğu'ya hızlıca ulaştırılan birlikler ve mühimmatlar kapalı hava sahaları nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kalıyor. Alternatif ve dolambaçlı güzergahların kullanılması uçuş mesafelerini tek seferde 1000 ila 2000 kilometre uzatıyor. Amerikan nakliye uçaklarının ve bombardıman filolarının bölgeye saatler süren ekstra uçuşlarla varabilmesi zaten kısıtlı ve değerli olan havada yakıt ikmal kapasitesini sınırlarına kadar zorluyor. İşte böyle. Amerika için İran Savaşı günden güne maliyeti artarak devam ediyor. F-35'in vurulması prestij açısından büyük yankı uyandırdı. Ayrıca müttefiklerinden yeterli desteği bulamayan Amerika'nın NATO'daki yeri son günlerde tartışılmaya başlandı. GZT Envanter serimizin bu bölümünün sonuna geldik. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.